Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Sevgili Aslan Burcu, aşk uyumunu merak ediyor musun? Aslan kadını kiminle parlar, kiminle asla ısınmaz. Bugün ilişkilerde kendine has bir sıcaklık, özgüven ve güçlü bir çekim alanı taşıyan özel bir enerjiyi konuşacağım, Aslan kadınını. Aslan kadını ile ilişki yaşamak sıradan bir bağ değildir. Onunla olmak hem seni hem kendisini büyüten, heyecanı yüksek, ışığı bol bir yolculuk gibidir. Çünkü aslan kadını aşkı yalnızca hissetmez, aşkı yaşar, gösterir ve sahiplenir. Evet, anlatacaklarım yalnızca Güneş burcu aslan olanlar için değil, yükseleni aslan olan tüm kadınlar için birebir geçerlidir efendim. Peki bir aslan kadını aşık olduğunda ne ister? Kendini özel ve değerli hissettiren bir ilgi mi ister? Yanında gurur duyabileceği, parladığını hissedeceği bir ilişki mi ister? Evet, bugün aslan kadının aşkı nasıl yaşadığını, kiminle yan yana geldiğinde ışığının büyüdüğünü, kiminle bir türlü ritim tutturamadığını tek tek konuşacağım. Eğer sen bir aslan kadınıysan ya da hayatında o sıcak gülüşüyle ortamını aydınlatan, gururu kadar kalbi de büyük bir aslan enerjisi varsa, işte bu video sana hem aslan kadınının duygularını anlamak için hem de ilişkide doğru dengeyi kurman için çok güçlü bir rehber olacak, buna eminim. Hazır mısın? Hadi o halde başlayalım. Evet, şimdi aslan kadının ilişki tarzıyla başlayalım. Aslan kadını bir ilişkiye girdiğinde sadece birine kalbini açmaz, kendi ışığını, sıcaklığını, cömertliğini ve ruhunun o güçlü tarafını da ilişkiye taşır. Onu anlamanın aslında ilk kuralı şudur: aslan kadını sevgisini gösteren, hissettiren ve paylaşan çok özel bir kadındır. Bu yüzden onunla ilişki yaşamak çoğu zaman duygusal olarak kendini güvende hissettiğin ama aynı zamanda sürekli büyümeye teşvik edildiğin özel bir alan yaratır sana. Aslan kadını dışarıdan bakıldığında kendinden çok emindir. Ne istediğini bilir ve çok güçlü görünür. O güçlü görüntünün altında sevilmeyi çok derinden isteyen, değer görmeyi hak eden ve kalbi yumuşacık olan bir kadın vardır. İşte bu nedenle aslan kadını yarım yamalak sevgiye asla gelemez. Bir erkek onunla ilişkiye başlıyorsa bunu belli bir ağırlıkta yapmalıdır. İlgi gösterecek, net davranacak ve gerçekten de sözünün arkasında duracak. Aslan kadını flört döneminde bile bunu çok net anlar. Çünkü bir erkeğin ses tonundan, tutumundan, mesaj atma biçiminden, göz temasından bile ilgiyi anlayacak kadar sezgileri çok yüksek ve farkındalığı da oldukça güçlüdür. Aslan kadının ilişki anlayışının merkezinde ne vardır biliyor musunuz? Saygı ve tutarlılık vardır. Evet, bu ikisi onun için çok önemlidir. Bir erkek onu önce zihniyle, sonra kalbiyle sever. Ama bunu tutarlı bir şekilde devam ettiremezse, işte aslan kadını bir saniyede bile o ortamdan uzaklaşır, biliyor musunuz? Evet, uzaklaşır. Çünkü o kendini küçülten, değersiz hissettiren ya da ikinci plana atan bir yapıya asla tahammül edemez. Aslan kadını şunu çok net bilmek ister: benim yanımda olmak seni mutlu ediyor mu? Ya da bana bunu çok net bir şekilde hissettiriyor musun? Evet, bu soruları sorar. Bir aslan kadının ilişkide belki de en kırıldığı anlardan biri de şudur: değersiz hissettiği o an. Ve bu hissi bir kere yaşasın, ilişki dinamiği temelinden değişir. Çok net söylüyorum. Çünkü aslan kadını çok sever ama kolay kolay affetmez. Yani affetse bile maalesef eskisi gibi bakması biraz zaman alır. Aslan kadını ilişkide evet çok romantiktir, gösterişi sever ama bunu yüzeysel bir gösteriş lütfen sanmayın, olur mu? Yani sevdiği adam için elinden geleni yapar, onun yanında durur. Hatta zaman zaman kendi rahatsızlıklarını bile geri plana atabilir. Aslan kadının enerjisini diri tutan en önemli şeylerden biri de hayranlık duygusudur. Evet, ilişkide partneriyle bir ekip gibi hareket etmeyi aslında çok sever ve erkeğinin yanında güçlü hissetmeyi de aslında çok önemser. Evet, onunla tartışmak kolay değildir. Çünkü aslan kadını sözünü asla sakınmaz, duygusunu gizlemez, haksızlık gördüğünde asla susmaz, neyse çatır çatır söyler. Ama bu tartışmaların altında her zaman şu vardır: bu ilişkiyi önemsiyorum, beni anla. Yani tepkim boşuna değildir aslında. Evet, şimdi ilişki bazında şöyle toparlayacak olursak özetle, aslan kadını değer gördüğü, ilgi gördüğü, güvende hissettiği bir ilişkide
Gerçekten yıldız gibi parlar. Onunla birlikte olmak sıradan bir aşk değildir. Hem sıcak, hem gurur verici, hem de gerçekten öğretici bir yolculuktur. Dramayı sevmez, oyunu asla sevmez, ciddiyetsizlikten hele nefret eder, asla sevmez. Ama gerçek sevgiyi, açık iletişimi ve karşılıklı saygıyı hayatının da temeline koyar bulduğu zaman. Evet, şimdi gelelim hangi burçtan olursanız olun, Aslan erkeğiyle birlikte olduğunuzda sizleri nelerin beklediğine bir bakalım mı? Evet, bu da merak edilen bir konu aslında, değil mi? Şimdi aslan erkeğiyle bir ilişkiye başladığınızda ilk anlayacağınız şey ne biliyor musunuz? Bu adam sevdi mi gerçekten belli eder. Asla ilgisini saklamaz. Duygularını büyütür, ilişkisine sahip çıkar. Yanında olduğunda bir kadın kendini gerçekten özel, değerli ve yani görülmüş hisseder. Ama aslan erkeğinin kalbini açmasının anahtarı da vardır tabii. Bu da çok nettir. Onun da değer gördüğünü hissetmesi lazım. Aslanın gururu kapris değildir. Aslında sevilme ve takdir edilme ihtiyacının dışa vurum şeklidir. Sevdiği kadından gelen küçücük bir övgü bile ona dünyayı değiştirir. Yani dünyayı ayaklarının altına serer. Evet, flörtte biraz karmaşıklığı sevmiyor. Eğer ilgisi varsa hemen belli eder. Eğer oyun hissederse, bakın bu çok önemli. Eğer küçücük böyle bir oyun hissederse anında geri çekilir. İkili oynamak, işte ne bileyim mesajla test etmek, kıskandırmaya çalışmak gibi durumlar vardır ya. Bunlar aslan erkeğini o kadar çabuk soğutur ki hızla soğur gider. Çünkü o netlik ve samimiyet ister. İlişkide rolü bellidir. Yani nedir? Korur, sahiplenir, yanında dimdik durur. Ama bunun karşılığında partnerinin de onunla gurur duymasını, desteklemesini ve eleştiriyle değil anlayışla yaklaşmasını bekler. Sürekli yargılayan ya da onunla yarışan bir kadın aslan erkeğini içeriden tüketir gider. Tartışmalarda kolay kırılır ama bunu sessizlikle saklamayı da başarır. Sustuğunda umursamıyor sanmayın. Aslında o gururu incindiği için böyle kabuğuna çekilir. İşte bu anlarda sertleşmek yerine sakin bir dil kullanılırsa aslan erkeğinin yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Özgürlüğü çok sever ama kaçmak için değildir. Yani biraz nefes almak için yapar bu duyguyu. Evet, aslan erkeğiyle olmak aslında sıcak, güçlü ve sahici bir ilişki yaşamak demektir. O sevdiği kadını hayatının tam da merkezine koyar. Karşılığında da sadece saygı, ilgi ve gerçekten samimiyet duygusu ister. Aslanın sevgisini, sadakatini, gururunu ve ilişkide taşımış olduğu o büyük enerjiyi sanıyorum ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi geldik en hassas, belki de en çok merak edilen ve çoğu aslanın kalbinde bir iz bırakmış o bölüme geldik. Aslan ne kadar isterse istesin ritim tutturamadığı, yani bu enerji bana göre değil dediği burçlara geldik. Evet, şimdi asla olmaz burçların ilk başında ne geliyor biliyor musunuz? Oğlak. Evet, aslanın kalbi aslında ateş gibidir. Oğlağın kalbi de buz tutmuş değildir. Ama kontrollüdür, temkinlidir, elbette ciddidir. Şimdi ilk bakışta iki güçlü karakter gibi görünürler ama ilişkinin içine girildiği zaman işte farklar bir anda maalesef devleşir. Şimdi neden zor diye soracaksınız. Evet, aslan sevildiğini hissetmek ister. Oğlak bunu göstermeyi bilemez. Oğlak düzeni sever, kural ve sorumluluk bekler. Aslan bunu baskı gibi algılar. Şimdi oğlak çalışkandır ama mesafeli tavrı aslanın egosunu incitir. Şimdi bu iki bakış açısını şöyle uzun vadede aynı evde bile yan yana durmakta zorlandığını herhalde görmek için alim olmaya gerek yok, değil mi? Evet, işte bu yüzden aslanın belki de en çıkmaz eşleşmelerinden biridir maalesef oğlak. Şimdi asla olmaz diyeceğimiz ikinci burca geldim. Balık. Şimdi aslan oldukça güçlüdür, nettir ve dışa dönüktür, değil mi? Balık da haliyle duygusaldır, içine dönüktür, değişken bir yapısı vardır. Şimdi bu ilişki genelde aslında tutku ve merhametle başlar önce. Ama zamanla iki tarafta birbirinden maalesef yorulur. Evet, yanlış duymadınız. Maalesef yorulur. Aslan sorun varsa konuşmak ister. Karşılıklı birebir bunu gerçekten dile getirmek ister. Ama balık maalesef susar, içine kapanır. Aslan çok açıktır, direkt konuşmayı sever. Balık kırılır, yine içine döner. Şimdi balığın ruh hali değişimleri tabii ki aslanı maalesef güvensiz hissettir. Yani konuşmuyor. Şimdi içindekilerini de nereden bilsin, değil mi? Dolayısıyla da aslanın işte bu güçlü duruşu balığa çok fazla sert gelir. Yani enerjileri birbirini beslemek yerine ne yapar? Tüketir. Evet, nadiren de olur ama yani çoğunlukla çok zor olan bir diğer burçtan yine bahsetmek istiyorum.
Yengeç. Şimdi yengeç evet hep bildiğimiz gibi çok duygusaldır, çok evcimendir ve olabildiğince de hassas bir yapıya sahiptir. Şimdi aslan dışa dönük, güçlü. Zaman zaman da evet dominantlığı var mıdır? Kesinlikle vardır. Şimdi bu ikili arasında büyük bir çekim olabilir mi? Evet, ama ilişki ilerleyince maalesef zorluklar ortaya çıkar. Şimdi yengeci şöyle düşünün. Sürekli duygusal yakınlık ister. Evet. Aslan bazen nefes almak ister. Yengeç her şeyi maalesef kişisel algılar. Aslan bazı şeylerin bu kadar büyütülmesine de akıl sır erdiremez. Aslan çok neşeli ve sosyal olmak ister. Yengeç ise daha sakin, işte kendi kabuğunda ve güvenli alanında kalmak ister. Şimdi her iki tartışma, her iki tarafı da ister istemez yoracaktır. Biri susarak kaçacak, diğeri gururuyla duvar örecek. Ne olacak? Bu eşleşmede evet çok büyük bir sevgi ve olgunlukla yürüyebilir mi? Yürür. Her zaman söylediğim gibi bu bir kural değildir. Ama çoğu zaman iki tarafta kendini maalesef nasıl bulur? Tükenmiş bir şekilde bulur. Tükenmiş hisseder. Dolayısıyla da nadiren de olsa olumsuz burçlar arasına girmekte. Şimdi gelelim Aslan'ın doğal karizmasını, sıcaklığını ve büyük kalbini en iyi anlayan o özel eşleşmelere. İşte Aslan'ın enerjisini tamamlayan o güçlü uyumlar. İlk sırada kim var dersiniz? Koç. Evet, Koç Aslan'ın ateşine ateş katar. Wow! İki burç da hızlı, iddialı, hayat doludur, cıvıl cıvıldır. Bu ilişkide duranlık yok. Tutku, hareket, motivasyon, karşılıklı hayranlık vardır. Koç Aslan'ın cesaretine hayran kalır. Aslan da Koç'un enerjisinden beslenir. Evet, zorlayıcı tarafı iki tarafında liderlik istemesidir. Ama denge oluşturulursa bu eşleşme hem çok güçlü hem de unutulmaz bir aşk yaratır. Evet, geldik Yay. Şimdi Yay ve Aslan'ın ruhunu özgürleştiren burçlar diye tanımlayabilirim. Yani Yay'ın pozitifliği, macera isteği, sosyal doğası Aslan'ın o içindeki neşeyi aslında daha da açığa çıkarır. Aslan, Yay'ın iyimser yaklaşımından çok etkilenir. Yay da Aslan'ın sadakatinde kendini güvende hisseder. Çok güzel. Bakın bu gerçekten çok önemli bir cümle, altını çiziyorum. Yay ise Aslan'ın sadakatinde kendini güvende hisseder. Ve bu ilişki hem aşık olmayı hem de arkadaş olmayı aynı anda başarır. Gerçekten çok doğru ve yerinde bir tespit. Güzel. Evet, şimdi ikizlere bakalım. İkizler Aslan'ın zihinsel enerjisini daima canlı tutar. Zaten ikizler burcunu biliyorsunuz. Çok aktiftir, dışa dönüktür, heyecanlıdır. Aslan ikizlerin sohbetine, espri anlayışına ve hızlı zekasına hayran kalır. İkizler de Aslan'ın sıcaklığına, romantizmine ve cömertliğine bayılır. Bu ilişki aslında ne sıkıcı olur ne de tek düze gider, değil mi? Eğer ikizler Aslan'ın gururunu incitmezse bu eşleşme aslında çok keyifli ve uzun soluklu olabilir. Şimdi bakalım bir diğer burç hangisi? Terazi. Terazi Aslan'ın ışığını aslında en iyi tamamlayan burçlardan biridir. Evet, terazi gerçekten Aslan'ın ışığını en iyi tamamlayan burçlardan biridir. Terazinin zarafet, uyumlu yaklaşımı ve ilişkiye vermiş olduğu emek Aslan'ı gerçekten çok etkiler. Kim etkilenmez ki, değil mi? Aslan teraziye güç ve kararlılık getirir. Terazi de Aslan'a denge ve diplomasi katar. İşte bu ilişki romantik, estetik ve uyum doludur diyorum. Evet, şimdi Kova ile Aslan arasında da bir bakalım ne gibi bir bağ var. Şimdi Kova ile Aslan arasındaki bağ aslında zıtlıkların belki de en güçlü uyumudur. Evet, zıtlıkların en güçlü uyumu. Kova'nın özgünlüğü ve özgürlük anlayışı Aslan'ın ilgisini çok çekiyor. Şimdi Aslan'ın sıcaklığı ve liderliği de Kova'ya güven veriyor. Şimdi karşılıklı böyle bir güven oluştu. Birbirlerini aslında hem zorlayacaklar hem de dönüştürürler. Yani tartışmalar bile aslında bu ilişkide nedir biliyor musunuz? Size şaşırtıcı gelecek ama öğreticidir. Aslında uyumlu bir burçtur. Her ne kadar zıtlıkları güçlü olsa da. Evet, Aslan için en uyumlu burçları özetleyecek olursam, ateş ve hava elementinin birleşmiş olduğu eşleşmeler onun hem kalbini hem de ruhunu besliyor. Bu burçlarla Aslan ilişkide asla zorlanmaz. Tam tersine ilişki doğal olarak hareketlenir, canlanır ve de güçlenir. Şimdi Aslan burcunun 12 burçla ilişki uyumuna hızlıca bakalım mı? Kendi burcunu, eşini, eski partnerini veya aklındaki kişiyi burada tek bakışta bulabileceksin. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Aslan Koç. Ateşin ateşi bulduğu bir birliktelik. Enerji oldukça yüksek. Tutku, yoğun.
Yani kimya oldukça güçlü ki az önce de zaten uyumlu olan kısımda çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Aslan ve boğa. Evet, temposu farklı bir eşleşme diyorum. Boğanın oldukça sakinliği aslana güven verir ama o inatlaşmalar var ya, ilişkiyi maalesef yavaşlatabilir. Aslan ikizler. Şimdi eğlenceli, canlı, hareketli bir ilişki diyorum. Asla sıkıcı değildir. Dengeyi kaybetmezseniz çok keyifli bir uyum yakalarsınız ki az önce de belirttim biliyorsunuz. Aslan ve yengeçe bakalım. Duygusallıkla gururun çatışması diyorum ben bu ikiliye. Yengeçin hassasiyeti aslanın ateşiyle zaman zaman biraz yorulacak. Evet, çok emek ister bu ilişki ama sevgi derinse ve yoğunsa neden olmasın, yürüyebilir. Şimdi aslana aslan. Şimdi iki güneş yan yana. Eyvah diyeceksiniz. Evet, çekim çok yüksek. Gurur had safhada. İlişki hem parıldar diyorum. Ay, bir o kadar da zorlar. Yani doğru yönetilirse, işin şakası bir tarafa, büyük bir aşk olur. Bakın yine söylüyorum. Evet, doğru yönetilirse büyük bir aşk olur. Ama yanlış yönetilirse maalesef büyük bir savaş olabilir. Aslan ve Başak'a bakalım. Evet, Başak'ın titizliliği malum, eleştirel hali de malum ama işte bu durum Aslan'ı yorar. Yani Aslan'ın o gösterişi Başak'a çok fazla gelir. Birbirinin eksik yanını tamamlama ihtimali güçlü müdür? Güçlüdür. Denenebilir mi? Tamamen yorumu size bırakıyorum. Aslan ve Terazi. Şimdi estetik, romantik ve çok uyumlu bir ilişki diyorum. Denge kurulduğunda en keyifli eşleşmelerden biridir diyorum. Nokta. Aslan ve Akrep'e bakalım. Şimdi yoğun enerjiyle dolu bir ilişki diyorum. Hem çekim çok yüksek hem de gerilim. Aman Allah'ım, ego, kontrol savaşı hepsi bir arada. Birbirlerini anlamayı başarabilirlerse gerçekten çok derin bir bağ kurulur. Geldik Aslan ve Yay'a. Şimdi burada az önce de çok ayrıntılı bir şekilde anlattım sizlere ama burada da yine kısaca geçeceğim. Harika bir uyum. Aynı dil, aynı enerji, aynı coşku, daha ne olsun. Aslan Yay'ın özgürlüğüne saygı duyarsa işte bu ilişki hem eğlenceli hem de gerçekten uzun soluklu olur. Geldik Aslan Oğlak uyumuna. Şimdi burada iki farklı dünya diyeceğim. Saygı temelli, güçlü olursa birbirlerinden çok şey öğrenirler diye noktayı koyalım. Evet, şimdi Aslan ve Kova uyumuna bakalım. Zıtların müthiş çekimi. Evet, Kova Aslan'ı düşünsel olarak büyütür. Aslan da Kova'ya sıcaklık getirir. Doğru bir denge sağlanırsa gerçekten çok güçlü, bağımsız ama çok bağlı bir ilişki yaşanır mı? Evet, yaşanır. Ve son olarak bakalım Aslan Balık uyumu. Evet, Aslan'ın ateşi balığın duygusallığıyla karışınca ne olur? Büyülü bir bağ oluşur ya da hızlıca yorulur. Evet sevgili kendi gibi bir kadın izleyicilerim. Aslan Burcu'nun o sıcak, güçlü, kendinden emin ama bir o kadar da sevgi dolu ilişki dünyasını birlikte keşfettik değil mi? Umarım hayatınızdaki aslan enerjisini ister partneriniz olsun, ister eski bir ilişkiniz, ister siz kendiniz biraz daha net görmenize umarım yardımcı olabilmişimdir. Peki sizin hayatınızdaki aslan deneyimi nasıldı? En çok hangi özelliklerini gördünüz? Ben bunu yaşadım dediğiniz bir an varsa lütfen bunu yorumlar kısmına yazın, olur mu? Sizin paylaşımlarınız hem bize hem de bu seriyi takip eden izleyicilerimize gerçekten ışık olacaktır. Ve tabii ki bu serimiz Aslan'la bitmiyor. Bir sonraki burcun ilişki yolculuğunu merak ediyor musun? O zaman kanalıma abone olmayı hem de bildirimleri açmayı lütfen unutma. Hazırladığımız tüm 12 burç aşk uyumu videolarına kolayca ulaşmak için yan tarafta, bilemiyorum, şurada ya da burada çıkacak oynatma listesini tıklayabilirsiniz. Bir sonraki burçta yeniden buluşuncaya kadar kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Aşkla kalın ve en önemlisi her ilişkide kendi ışığınızı lütfen söndürmeyin, olur mu? Hoşça kalın.